Yeni bölümden herkese kocaman günaydınlar. Şu an burada saat 8 ve şu anda Almata'dayım. 7 Türk Cumhuriyeti'nin en zenginlerinden biri olan Kazakistan'da ve Orta Asya'nın en kozmopolit şehirlerinden biri olan Almata'dayım şu anda. Burada çok fazla park, çok fazla yeşillik var ve tamamen bir Avrupa şehri gibi. Yürüme yolları, bisiklet yolları, trafikteki saygı, yerlere çöp atılmaması, gerçekten bu şehre hayran olmamak elde değil. Şu an bulunduğum park Dostluk Parkı olarak geçiyor ve Almata'nın hemen hemen böyle 2-3 kilometrede bir her yerde bir park var ve inanılmaz yeşil bir ortam. O zaman bugün birlikte Almata'yı gezelim. Motosikletimi alacağım ve ardından birlikte Almata'yı gezelim. Çünkü yürüme mesafesi hep meydanlar 3-4 kilometre. Motorla gideriz, sonra devam ederiz. İyi seyirler. Burası sadece parklardan biri. Dostluk Parkı olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi yemyeşil ve kenarda da yol var aslında. İnsanların doğaya kaçması çok uzak olmuyor bence Almatı şehrinde. Yerlerin temizliğini, çevrede hiçbir çöp olmamasını gerçekten takdir ediyorum. Atrao'da da bu şekildeydi fakat burada ekstra bir temizlik var. İnternette her ne kadar asgari ücret 154 dolar yazmış olsa da burada yaşayan halktan öğrendiğim kadarıyla 150 dolara çalışan hiç kimse yok. Yani asgari ücretle çalışan hiç kimse yok. Şimdi size benzin fiyatlarını göstereceğim. Önceki bölümlerde de göstermiş olabilirim. Bir de şehir içinde belki farklıdır diye. Şehirde benzin biraz daha ucuz. 95 oktan 237 tenge yani 14 TL yapıyor. 92 oktan ise 12 TL 205 tenge. Her yerde alışveriş merkezi var. Gerçekten adım başı çok fazla. Ve çok da fazla Türk yatırımcı var ve Waikiki'den işte değirmen pastanelerine kadar vesaire Türk çok fazla insan var. Size müthiş bir işbirliğini göstermek istiyorum çünkü yalnız değilim. DSV lastiklerimi Almatı'ya gönderdi benden yaklaşık 15 gün önce ve burada artık bitmiş lastiklerimi değiştireceğiz. Çünkü gerçekten artık tutuşu bitmek üzere. 14.000 kilometredir bu lastikleri kullanıyorum. Ve yepyeni Pirelli Rally STR lastiklerim geldi. Moğolistan'a bu lastiklerle gideceğiz. O zaman değişim başlasın. DSV'ye motolastiğe ayrıca çok teşekkür ederim. Müthiş işbirlikleri devam ediyor. Çünkü motosikletimin yağını yine Castrol'le değiştirme fırsatı yakaladım. Teşekkür ediyorum. Yes! Vay! Yaşasın. Ay çok göndermişsiniz. Süpersiniz ya. Teşekkür ediyorum. Videodayız. Değişim başlıyor. Bu arada Almatı'da da Türk bir usta buldum. O kadar şanslıyım ki. Freerider'da motosikletimin yağını değiştirdik. Ardından lastiklerimi tekrar Pirelli Rally STR ile değiştirdik. Ve motosikletim artık Moğolistan için hazır. Raşit teşekkür ederim. Sağ ol her şey için. Teşekkürler Kasrım. Artık gidebiliriz. Servisten ve motosikletimi aldım ve şu an çok özel bir yere geldim. Kazakistan Cumhuriyet Müzesi'ndeyim.
Çünkü burada çok özel bir şey var biz motosiklet kullanıcıları için. O zaman içeriye girelim. Böyle bir alana açılıyor ve buradan da girişi var. Bakalım. Koca kapıların arkasında böyle bir alana girdik. Müzeye 500 tenge verdim. Geniş bir alan ve her şey çok düzenli. Burada benim en çok merak ettiğim şey ise altın elbiseli adam. Barkın Bayoğlu'nu, yani bizim motosiklet camiasında tanıdığımız ve aslında ilk bloggerlardan bize birçok şey öğreten ve motosiklete birçok insanın başlamasını sağlayan insanın Barkın Bayoğlu'nun adını aldığı altın elbiseli adamın yanındayım. Bu altın kaftan Almatı'ya 50 kilometre uzaklıkta bir yol çalışması sırasında bulunuyor ve milattan önce 5. yüzyıla ait bir kaftan. İskitya'da Pers Prensi'ne ait olduğu söyleniyor. Kazakistan Cumhuriyet Müzesi'nde yer alıyor ve burası için sadece 500 tenge ödüyorsunuz. Güzel, keyifli bir müze. Ölümünün 6. yılında gerçekten tekrar mekanı cennet olsun. Onu çok çok özlüyoruz. Bize kattıkları unutulmazdı. İyi ki vardın Barkın. Diyeceğim başka hiçbir şey yok. Ve bu müzede Kazakistan'ın, Orta Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olan Kazakistan'ın haritasını görüyoruz. Benim rotamda ise neler vardı? Atırav'dan giriş yapmıştım hatırlıyorsanız. Rusya'nın Hazar Denizi üzerinden. Sonrasında Özbekistan'a girmiştim. Bu bölgeyi gezemeyip sonrasında Almatı'ya buradan çıktım ve ardından yarından itibaren Balkaş Gölü etrafından, şu gördüğünüz nehir etrafından yukarıya çıkıp Karagandı, Aslan'a ve oradan Rusya'ya giriş yapacağım. Keyifli, çok güzel düzenlenmiş bir müze. Devam edelim. Motorumuzu atlayıp buradaki çok özel meydanlardan birine Pafilon'du sanırım. Birazdan doğrusunu söyleyeceğim. Oraya doğru gidiyoruz. Bir masal şatosu gibi. Renkler vesaire o kadar keyifli ki kendimi bir Disneyland'da ya da bir masal şehrinde gibi hissediyorum şu an. Etrafı ise tüm Kazakistan'da olduğu gibi tertemiz, yeşil ve düzenli. Bu arada internette Kazakistan'ın 150 dolar asgari ücret aldığı söyleniyor. Fakat buradaki arkadaşlarla konuştum. Yani burada yaşayan Kazaklarla konuştum. Hiç kimse 150 dolara, 154 dolara çalışmıyor. Yani buradaki yaşam standardı daha yüksek ve zaten Orta Asya'nın en zengin ve en kozmopolit şehirlerinden biri olduğunu biliyoruz. Daha önce söylemiştim. Burada yaşam güzel, çok fazla yeşil var. Birazcık böyle Sovyetler döneminin binalarını vesaire hatırlatıyor. Zaten şehri de sizlere gezdirdim. Keyifli ortamlar, çok düzenli. Benim en çok dikkatimi çeken şey Kazakistan'da mesela sigara içmek yasak. Yani şöyle yasak. Eğer belli noktalar var, çöp kutuları gibi, onların başında sigara içebiliyorsunuz. Restoranda vesaire otururken içmek yasak. Dışarıda oturuyorsanız dahi. Kazakistan'da hiç kimse yere çöp atmıyor. Bunu önceki bölümlerde Atrav'da da söylemiştim. Çevreye çok çok iyi bakan bir ülke yani. Gerçekten doğayı acayip koruyorlar. Umarım bir gün biz de parklarımızı, bahçelerimizi kirletmeyiz. Çünkü düzen, temizlik gerçekten müthiş ve o şehri sevmenizi sağlıyor. Motoru da böyle istediğim her yere bırakıyorum. Şu ana kadar güvenlikle ilgili bir sorun yaşamadım. Devam. Böyle bir meydanmış ya. Bizim İstiklal Caddesi ile söylediler ama alakası yok. Özür diliyorum İstiklal Caddemizden ve yürümeye devam.
birçok alışveriş merkezi, birçok mekan, yeme içme yeri, bar, her şeyin olduğu bir yer. Ama Kazakistan Almata'da zaten bunun gibi birçok yer var. Gezelim bakalım neler varmış. Bir şeyler yiyelim, bir de size bugün yemek öğünümü göstereyim. Böyle birkaç mağaza, birkaç restoran ve bitti. Bu kadar mıydı? Bunun için 5 kilometre gelmiş olamam. Şu değirmene gideyim ya. Madem Türk restoranı, uzun zamandır da Türkiye'de yokuz. Deneyelim bakalım. Of, bir de kokoreç oluyormuş, düşünsene ya. Bana Instagram'dan mesaj atmış fakat gerçekten görmedim. Sonra küsmüş, beni takip bırakmış. Geleyim oturayım dedim, tesadüfün bu kadarı. Bu arada hava 34 derece falan, çok sıcak. Burada otelin dibinde Sofra diye bir restorana geldim. O kaldığım otelde şurada bir yer. Ve tabii ki bir Türk restoranı ve tavuk söyledim galiba ya da köfte ve Türk çayı gelecek şimdi. İşte bu benim en özlediğim lezzet. Bugün kısa bir mola verdim ve bu yakışıklıyla birlikte bir yemek var. Yemeğe gidiyoruz. Dini bir yemekti değil mi Kıvanç? Çünkü ev almışlar ve 5 parmak yapacaklar. Değil mi? O yüzden biz 5 parmak yemeğe gidiyoruz. Yöresel bir Kazak yemeği yiyeceğiz. Değil mi? Değil mi? Evet. Böyle Kıvanç. Ne yapıyorsun Kazakistan'da? Kazakistan'da Marmara'da okudum. Evet, o yüzden Türkçen çok iyi zaten. Tabii. Marmara'da okudum. Orada eğitim üzerinde burada öğretmenlik yaptım. Pazarlama dersini verdim. Sonra iş hayatına atıldım. Lokanta işi vardı. Sonra da gene öğretmenlik biliyorsun. Eski öğretmen olmuyor. Evet. Aynen öyle. Devam etmekle. Biz zaten kurs yaptık pazarlama ile ilgili. Şu anda psikologum. Klinik psikolog. Klinik psikolog. Evet. Onun üzerine nasıl adam kendisini anlar ve hayatta istediği düzeni kurabilir diye konuda bir şey yapıyoruz. Çünkü normal psikologlar başka şey yapar. Bu kendini tanımakla ilgili. Ama bizim gibi daha böyle maddi durumları nasıl biz kafamızdaki o sorun demeyelim de o biraz o kilitleri çözerek yapabiliriz diye. Çünkü biz satmakla kaz bana. Şimdi bazı insanlar fiyat söylemekten utanıyor, para istemekten söylüyor, reklama çekilmekten utanıyor. Onun işte ne varmış? İşte biraz göstermekten utanıyor. Onu biraz çözerek adam kendi maddi durumu iyileştirebilir diye soru var. Onun üzerine kitap yazdık. Bak. Geçen sene kaza yaptım motorla. İkinci şans. İkinci şans koydun kitabına. Harikasın ya. İkinci şans. O Rusça mı Kazakça mı? Kazakça. Para psikolojisi demek. Para psikolojisi Kazakça yolu. Hani biraz bizim psikolog, normalde psikoloji biliyorsun biraz şey. Şimdi Freud yaptığı için biraz şey var. O bizim dinimize de karşı girmemesi için de böyle. Harikasın ya. Çok teşekkürler misafirperverliği için bu arada. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten. Şimdi yemeğe geldik. Müthiş bir Kazakistan turu yaptım ya. Yok şimdi böyle bizim kayınpederler ev aldılar. Bu da evde güzeldi. Bu eve biraz şimdi şükür yemeği diyelim. Yani biraz kurban kesiyorlar, komşular çağırıyorlar, akrabalar çağırıyorlar. Yani biraz şükür edelim manasında. Anladım. Yani oraya geldik. Hadi gidelim. İniyor muyuz? Evet, iniyoruz. Hadi iniyoruz. Babası nerede bunun? Buranın yemek kültüründe her şey önce masaya konuluyor. Ardından kaldırılıyor. Ana yemek geliyor. Sonra tekrar koyuluyor. Ardından kaldırılıyor. Ve sonra çay, çorba geliyor. 3 kere aynı şey tekrarlanıyor. Burada koyunun kafası en saygın insana veriliyormuş.
Ve orada da 5 parmak denilen yemekler geldi. Koyun eti mi? Acıma. Koyun. Kıvanç, teşekkür ederiz böyle bir an yaşattığın için. Değil mi ya? Bir bakayım. İbo biraz sevdi bu işi herhalde. İbo sevdi ya. O sevdi. Benim için zor birazcık. Ya koyun zaten. Koyun eti. Aynen. Atatürk kışın yenir genelde. Yazın çok olmaz. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Eviniz hayırlı olsun. Allah güzel günlerde oturmayı nasip etsin. Geç bizim ev değil ama. Olsun olsun. Akşam oldu. Yağmur geliyor. İnsanlar dağılıyor. Ve İbrahim'le Rusya'da ilk kez tanışmıştık. Ertesi kaç ay geçti? 1,5 ay sonra Kazakistan Almata'da denk geldik. Ve Kıvanç sayesinde müthiş bir aile yemeğine denk geldik. Yarın nereye gidiyor? Çarin Kanyonu'na gidiyor. Ben sadece 10 kilometre görüp gitmemiştim. O kamp yapacak orada. Almatı'daki videoyu birazdan tamamlayacağım. Çünkü burada Kıvanç'la gerçekten müthiş zaman geçirdik ve beni inanılmaz misafir etti. Yaklaşık 5-6 gündür buradayım. Hatta yanaklarımdan anlayacağınız gibi birazcık kilo bile aldım Kazakistan'da. Çünkü Tacikistan'da çok fazla vermiştim. Yola çıkacağım fakat burada şu anda size rotamdan bahsedeyim bölümü bitirmeden önce. Motosikletimin bakımını yaptırdım. Lastiklerimi değiştirdim. Biliyorsunuz Pirelli Rally STR taktım. Ardından neler yaptık? Motoru yıkattık. Zincir temizliğini yaptık. Kazakistan her şeyin, Almatı özellikle her şeyin bulunduğu bir şehirdi. O yüzden inanılmaz rahat her şeyi organize edebildim. Şimdi Rusya'ya doğru çıkacağım. Novosibirsk'e gideceğim. Ve oradan da Moğolistan için hareket edeceğiz. Böyle durumlar. Birazdan Kıvanç'la kapatacağım videoyu. Almata'daki son bölümden görüşmek üzere. Kıvanç'la da ayrılıyoruz bugün maalesef. Ve ben kuzeye doğru devam ediyorum Kıvanç. İnşallah. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer bölümde görüşürüz.